Kıymetli basın mensupları, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi'ni bu bilmiyorum kaçıncı defa ziyaret edişimdir ama bakan olarak ilk defa geliyorum. Tabii biz değerli Genel Başkanımız bahsetti. Birçok kuruluşta birlikte çalıştık. Birlikte benzeri problemlerin çözümü için emek sarf ettik geçmişte, sendikal hayatta ve çalışanların diğer sorunlarıyla ilgili. Bugün de kendilerine başsağlığı dilemek ve sorunlarını dile getirsinler, üzerinde müzakere edelim diye ziyaret ettim. Esasen bu ziyaret gecikmiş bir ziyaret. Yani biz EYT sorununu çözdükten sonra Sayın Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret etmek istemiştim ama malum arkasından EYT'nin sevincini buruk bir sevince dönüştüren deprem felaketini yaşadı. Milletimize buradan tekrar başsağlığı diliyorum. O felaketin ve arkasından gelen sel gibi olaylar bizim de bölgedeki ilgili çalışmalarımız, kriz merkezindeki çalışmalarımızdan dolayı hiç olmazsa Ramazan öncesi bir sözümüzü tutalım, ziyaret edelim dedik. Ve bugün burada geldik. Kendilerini dinledik. Sayın Başkan'ın emeklilerle ilgili dile getirdiği sorunlar önemli sorunlar. Ben hep emekli meselesini şöyle vurguluyorum. Emekliler yani emeğini işine, ülkesine, toprağına, taşına, fabrikasında, çarkına, üretimine katmış insan demektir. Emekli insan daha ne yapsın? Her şeyi yapmış. Değil mi? Artık çalışmasına ara verip dinlenmeye, kendi özel hayatını geçireceği bir süreye evine dönmüş. Bu süre içerisinde onun mutlu olması lazım. Tabii ki Türkiye bilhassa pandemiden sonra uluslararası düzeyde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, sonra Amerika Birleşik Devletleri dahil bütün büyük ekonomilerin, dünyanın belli başlı ekonomilerinin yaşadığı kriz Türkiye'de yansıdı ve Türkiye'de bu ekonomik çalkantıdan oldukça etkilendi. Tabii ki 20 küsür trilyon dolarlık bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da her biri 4-5 trilyon dolar civarında milli gelire sahip olan Avrupalı ülkelerin bu ekonomik krizden etkilenmeleriyle 1 trilyon dolar eşiğinde olan ve kalkınmakta olan bir ülke olarak Türkiye'nin bundan etkilenmesi farklı. Ama bütün bunlara rağmen biz ilke olarak şöyle bir şeyi takip ettik, yolu takip ettik. Bu ilkesel takip ettiğimiz yolda şu var. Evet, enflasyon çok yüksek. Hayat enflasyonun tahribatına özellikle çalışanlar, emekçiler, emekliler maruz kalıyorlar. Ama biz onları sosyal politika tedbirleriyle, sosyal devletin sorumluluğu altında, onun bilinciyle ne kadar koruyabilirsek bunu o kadar koruyalım. Bu bakımdan bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl asgari ücreti, çalışanların ücret artışlarını hep bu düzeyde gerçekleştirdik. En son yıl başında kamu çalışanlarının ücretlerinde refah payını dikkate alan bir uygulamayı devreye soktuk. İşte bildiğiniz gibi yine yıl başında en düşük emekli maaşını daha önce 2500 lirayı 3500 liraya çıkarmıştık. 3500'den 5500'e çıkarttık. Yine EYT uygulamasında yaklaşık %60'ından fazlasının eski şekliyle çıkmış olsaydı 3000 lirayla 5000 lira arasında aylık bağlanacak olan EYT'lilerin de maaşlarını, o aralıkta olan %60'ın maaşlarını 5500'ün üzerine çıkarttık. Ama vurgulamaya çalıştığım gibi enflasyon fevkalade tahrip edici etkisini sürdürüyor. Enflasyonda düşme eğilimi var. Bu eğilim devam edecek. Fakat yani %80'lerden %50'lere düştü şimdi. Bu devam edecek. Kontrol altına alındı enflasyon. Fakat olağan dışı gelişmeler ortaya çıkınca bunun
özellikle çalışanların, emeklilerin gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Bu bakımdan Sayın Genel Başkan'ın yönetimlerinin dile getirdikleri ve dosyada da ayrıntılı bir şekilde önerdiklerini tahmin ettiğim konular fevkalade önemli. Biz çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu sözleşme müessesemiz bu konuda önemli bir mekanizmadır. Kamu çalışanları için toplu sözleşme emeklileri de kuşatıyor. Ama işçiler için biliyorsunuz mevzuatımızda böyle bir düzenleme yok. Ama biz bunu sosyal devlet sorumluluğuyla yerine getirmek durumundayız. Bugüne kadar da bu politikayı takip etmeye çalıştık. Tabii Sayın Genel Başkan'ın belirttiği 5.500 lirayla bugün 5.500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını, buna vurgu yaptığını birlikte gördük. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları biz yaptık. Hemen EYT'den sonra yaklaşık bundan bir aydan fazla bir süre önce yapacağım ziyarette bunları kamuoyuna açıklayacaktım ama söylediğim sebeplerde bugün belirtiyorum. Bu çalışmaları, alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında işte emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak. Emeklilerin hiç olmasa bu yıkıcı, tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde zaten ben çalıştım. Bunu deprem bir müddet, depremin etkisi ve depremle ilgili çalışmalardan dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu. Ama ben bu hafta içerisinde ve en geç önümüzdeki hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet bütün bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu başkanlık sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. O bugüne kadar bu bahsettiğim 3600 EYT, sözleşmeli personel, bugünlerde mecliste olan geçiciciler bütün bu konularda sosyal devletin sorumluluğunu bilinciyle Sayın Cumhurbaşkanımız bu politikaları destekledi. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak, bugünkü tahribatın, ekonomideki enflasyonist tahribatın karşısında onları daha koruyacak önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. Ben bu vesileyle Sayın Genel Başkan'a, yönetim kurulu üyelerine ve gösterdiği ilgiden dolayı da bütün basın mensuplarına, medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak gene bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7.500 lira olarak İnşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun.